Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır süren insan dilinin kökenine ilişkin videolar dizimizde sona geldiğimizden daha önce söz etmiştik. İnsan toplumsallaşmasının ve insanın iletişim ihtiyacının insan dilini nasıl ortaya çıkardığını da kısaca anlatmamız gerekiyor. Bu konunun ayrıntılı bir biçimde anlatılması ve işlenmesi aslında konuyla bu kadar ayrıntılara inecek düzeyde ilgilenmeyen arkadaşlar açısından sıkıcı olacak. Kaldı ki ikinci bir engel de benim biyolog olmamam. Şimdi ben biyolog olmadığım için çok özel bazı konularla ilgili bilgiler burada vermeye çalışmam doğru olmayacaktır. Yani örneğin kuşkusuz bu konulara genel düzeyde ve kaba çizgileriyle geçmiş videolarda değindim. Yani örneğin epigenetikten, Lamarckçılıktan, grup seçiliminden, Baldwin etkisinden, niş inşasından, genlerin durumundan, genlerin etkisinden, epigenetik süreçlerden yani bu tür birçok konuya girdik. Bu konuların insan dilinin gelişmesi bakımından ilgili oldukları noktalara ışık tutmaya çalıştım. Fakat bunlar ister istemez en genel kaba çizgilerle ve konuyu daha ileri araştırmaların nasıl yapılabileceğine ilişkin ipuçlarını sunacak bir biçimdeydi. Bunun ayrıntılarına girmedik. Şimdi beni izleyen ve evrim teorisinin doğruluğundan emin olan, bu konuda onun bilimsel bir teori olduğundan kuşkusu olmayan arkadaşların çoğu bu anlatımı yeterli bulabilir. Yani şunu yeterli bulabilir. Temel olarak insan dili hayvan iletişim sistemlerinden gelişmiştir. Bu gelişmenin kuşkusuz ayrıntılı mekanizmaları, süreçleri vardır. Fakat bu süreçlerin ayrıntılarını ve nasıl gerçekleştirdiklerini anlamak konunun uzmanlarının işidir. Bizim için konunun genel olarak bu biçimde geliştiğini öğrenmek yeterlidir diyebilirler. Ama bazı arkadaşlar da konunun daha ayrıntılarını merak edebilirler. Şimdi bu durumda ben bir biyolog olmamama rağmen takip ettiğim kadarıyla en son bilimsel gelişmelerden çıkan bazı sonuçlar ışığında bu gelişmenin nasıl olabildiğine ilişkin çok kaba bir özet yapacağım. Bu özeti yaparken de esas olarak yakın dönemde yayınlanmış çok önemli bir makaleden yararlanacağım. Çalışmanın linkini videonun açıklamalar kısmına koyacağım. O çalışmayı, onun başvurduğu kaynakları ve referansları izleyerek arkadaşlar daha ileri okumalar yapabilirler. Söz konusu makale esas olarak şuradan hareket ediyor. Biliyorsunuz insan türü esas olarak yeryüzünün herhangi bir köşesinde çok özel bir çevre ve doğa koşulları içerisinde yaşamını sürdürmek zorunda değil. İnsan kutuplardan çöllere, dağlardan ovalara, hatta mağaralara kadar her yerde yaşayabiliyor. İnsanların bir araya gelerek güçlü toplumsal birlikler kurmak zorunda olduklarını özellikle vurgulamıştık. Şimdi durum böyle olunca insan çevrenin basit bir uzantısı, çevredeki koşulların değişmesine bağlı olarak genetik yapıdaki dönüşümlerle bir takım organ yapı ve düzenekleri değişmiş bir canlı türü değil. Aslında bu dediğim hemen hemen birçok canlı için geçerli. Yani canlıların çoğu bulundukları ortama aktif bir biçimde müdahale ederler. Aktif biçimde bulundukları ortama müdahale ettikleri için çevrelerini kısmen de olsa değiştirirler. Çevrelerini değiştirdikleri için bu değişen çevre koşullarına uyarlanabilecek yeni adaptasyonlardan geçerek kendi gelişimlerini sürdürürler. İnsanlar sadece bulundukları ortama uyum sağlamaya çalışmıyorlar. Bulundukları ortamı dönüştürerek o dönüştürdükleri çevrede kendilerine yeni özellikler geliştirebilecek süreçlerin içerisine giriyorlar. Şimdi bu makalede esas olarak insanın bu özelliğinin 3 önemli sonucunun olduğu söyleniyor. Birincisi, insanlar bulundukları çevrede ekolojik çevreyi değiştirerek kendileri için uygun yaşam koşulları yarattıkları için bir ekolojik niş oluşturuyorlar.
bu oluşturdukları ekolojik nişe bağlı olarak insanlar kendi bilişsel yeteneklerinde yeni gelişmeler ve yeni aşamalara ulaşıyorlar. Böylelikle de bir kendileri için bilişsel niş oluşturuyorlar ve bu bilişsel nişin oluşmasına bağlı olarak da beyinlerinde yeni yapılar ve yeni düzenekler ortaya çıkıyor ve böylelikle de bir sinirsel niş inşa ediyorlar. Yani kısacası insanın evrimleşmesi üçlü bir niş inşası biçiminde gelişerek kendini hızla dönüştüren bir sürece giriyor. Bu sürecin esas olarak Homo sapiens sapiens'in son 40-50 bin yıllık dönemde girdiği hızlı evrimleşme sürecinde kendini somutladığını daha önceki videolarda ortaya koymuştuk. Yani insan geçmiş hominin türlerin birçoğu birbiri ardı sıra yok olurken insan türü nüfus olarak belli bir darboğazlara girmesine rağmen bu darboğazları aşarak belli bir eşiği aştıktan sonra sonuçta kendisini Neolitik devrimle taşlandıracak olan bir sürece girmiş oluyor. Ve bu sürecin gelişmesinde de insan dilinin gelişmesi çok önemli bir basamak teşkil ettiğinden söz etmiştim. Fakat burada şimdi açıklanması gereken şu: yaklaşık 40-50 bin yıl önce başlayan süreçte hangi gelişmeler bu insanın, yani Homo sapiens'in modern insana dönüşme sürecine girmesini ve hızla ilerlemesini sağladı? İşte bu konuya ilişkin olarak söz konusu makalede bir takım ayrıntılı açıklamalar var. Şimdi ben bu ayrıntılı açıklamaları çok kabaca size özetleyerek neler söylenmeye çalışıldığını anlatmaya çalışacağım. İlk hominin ataların ayağa kalkmasıyla birlikte insanın beden yapısında ve beden yapısına bağlı olarak beyninin örgütlenmesinde ve işleyişinde çok önemli değişiklikler oldu. Bu o kadar önemli bir değişiklik ki yani başka hiçbir hayvan türünde görülmeyen bir özellik ortaya çıkmış oldu. Kollarının serbest kalmasıyla birlikte insan aletleri diğer hiçbir hayvanda görülmemiş bir yetkinlikte ve yaygınlıkta kullanmaya başlıyor. Şimdi insanın kendi organlarının dışında kendi organlarının yaptığı işi kullandığı aletlerle birlikte yapması evrim tarihi açısından ve canlılık tarihi açısından olağanüstü büyük bir önem taşıyor. Bu olağanüstü büyük önem aslında şuradan kaynaklanıyor. Şimdi mutlaka izlemişsinizdir bu inşaatlarda falan kepçeleri falan düşünün. Kepçeleri kullanan operatörler yaptıkları işte o kadar ustalaşmışlardır ki böyle kepçe artık onların kendi ellerine dönüşmüştür. Yani koca bir kayayı alıp yuvarlarken, onu bir yere taşırken ya da kazdığı çevreyi düzenlerken, orada yer açarken, kısacası o kepçe operatörünün yaptıklarını gördükten sonra kepçenin onun vücudunun doğal bir uzantısı olduğunu düşünmemek elde değil. Şimdi bunun gibi bizim birçok aleti bu biçimde kullanıyoruz. Yani işte sopadan başlayalım, kürek kullanmaktan, herhangi bir oltayı, balık tutmayı ya da aklımıza gelebilecek bütün aletler aslında bizim kendi doğal organlarımızın bir devamı biçiminde kullanıyoruz. Şimdi bu aslında nörolojik olarak, yani beynin yapısı açısından son derece önemli. Şimdi bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani hiç alet kullanmayan maymunlar üzerine deneyler yapılıyor. Hiç alet kullanmayan maymunlara basit aletleri kullanma çok kolay biçimde öğretilebiliyor. Bir sopa, bir çengel ya da bir kürek, bu tür aletleri kullanarak yiyeceklere ulaşma ya da belli amaçlarını gerçekleştirmesi maymunlara kolaylıkla öğretilebiliyor. Ve bu kolaylıkla öğrenmenin ardından daha önce hiç alet kullanmamış maymunların beyinleri incelendiğinde
ilginç bulgulara ulaşılıyor. O bulgular da şu, yani diyelim bir maymunun alet kullanmadan önce beynindeki kollarının çalışmasına yönelik nöronların hacmi ve ilişkisi alet kullanmaya başladıktan sonra hızla değişmeye başlıyor. Ve bu nöronların etkinliklerinin artmasına bağlı olarak çevre nöronlar da bu işe doğru yönlenmeye başlıyor. Şimdi biliyorsunuz bu özelliğe ben daha önce beynin plastisitesi örneğinde değinmiştik. Yani beynin plastisitesi ne demekti? Beyin belli özellikler bakımından sabit, değişmez bir organ değil. Ya da şöyle söyleyebilirim, bazı kitaplarda bu geçer. Beyin doğduktan sonra ne yapacağını bilmeyen tek organımızdır. Biliyorsunuz insan beyninde yaklaşık olarak 80 ile 100 milyar nöron vardır. Ve her bir nöron çevresindeki diğer nöronlarla bağlantılar kurar. Bu bağlantılara sinaps diyoruz ve yaklaşık sinapsların sayısı da 10 bindir. Yani kısacası her bir bireyin beyninde 100 milyar nöronun her birinin kurabildiği 10 bin bağlantıdan hareket ettiğimizde ortaya çıkan rakam o kadar büyük bir rakam ki yani neredeyse evrendeki atom sayısına denk geliyor. Yani bu kadar büyük bir kapasite var. Şimdi bu kapasitenin büyüklüğünü anlamamız için, bu kapasitenin insandaki büyüklüğünü anlamamız için maymunlarla kaba bir karşılaştırma da yapabiliriz. Biliyorsunuz maymunların beyin gelişimleri bebek doğduktan sonra o yavaşlıyor ve belli bir süre sonra duruyor. Yeni doğan bir bebeği düşünün. Doğduktan sonra 1. yılın sonuna kadar her dakikada 250 bin nöron ortaya çıkıyor. Bebekteki sinapsların sayısının 100 trilyonu bulduğu söyleniyor. Yani 100 trilyon sinaps ve bütün bunlarla yapılabilecekleri düşünün. Ve genel olarak bu yetişkin bir insandaki sinapsların neredeyse 2 katı. Şimdi bebekte bu kadar büyük bir potansiyel ortaya çıktıktan sonra bunların kalıcı hale gelip gelmemeleri sorunu başlıyor ve hızla bunlar budanmaya başlıyor. Budanma dediğimiz nedir? Yani nöronlar arası bağlantılar eğer kullanılmazlarsa bunlar zaman içerisinde sönümlenerek yok oluyorlar. Ki bu süreci de biliyorsunuz bir videoda anlatmıştım. Hepçi bağlantılar, hepçi öğrenme mekanizması olarak anlatmıştım. Hepçi öğrenme mekanizması da şuydu. Birlikte ateşlenen nöronlar birlikte bağ oluşturuyorlar ve böylelikle öğrenme kalıcı bir hale gelebiliyor. Bu kalıcılık sürdürüldüğü müddetçe, yani o eylem ya da o davranış sürdürüldüğü müddetçe o kalıcılaşıyor. Ama sürdürülmediği zaman zamanla bu yok oluyor. İnsanların kullandığı ilk baştaki aletlerin çoğu motor aletler diyoruz. Motor aletler ne demek? Yani örneğin elimizle bir teli ya da bir şeyi bükemiyoruz. Bunun için kerpeten ya da pense kullanıyoruz. Kerpeten ya da pense aslında güçsüz parmaklarımızın yapacağı işi bizim yerimize yapan aletler. Ve dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bizim kendi organımızın devamı olarak dışarıya taşmış bir biçimde bu faaliyetlerin sürdürülmesi oluyor. Fakat bu iş yalnızca görüntüsel olarak böyle olmakla kalmıyor. Aynı zamanda beyindeki plastisite özelliği sayesinde beynimiz bu özelliği taşırmaya başlıyor ve ellerimizin faaliyetleriyle ilgili beyindeki nöronların çalıştığı alan giderek gelişiyor. Yani biz elimizi daha fazla kullanarak değil, elimizde kullandığımız aletlerin çeşitlenmesi ve bunları daha yetkin biçimde kullanmamızla birlikte beynimizde o alanlara yönelik ayrılan nöronlar ve nöronlar arası bağlantılar da gelişiyor. Şimdi insan beyninin büyük potansiyelinden söz etmiştim. Yani işte 100 trilyonluk bir sinaptik ağın varlığını düşünün. Yani bir de
günlük yaşamında insanların çoğunun bunların ne kadar küçük bir kısmını kullandıklarını düşünün. Şimdi birincisi beyin plastisitesine bağlı olarak motor araçların kullanılması bizim beynimizde buna denk düşen morfolojik yani biçim bilimsel yani beynin yapısında nöronların oluşmasında ve bu nöronlar arası bağlantıların gelişmesinde önemli bir katkıda bulunuyor. Demek ki bizim kullandığımız aletlerin birinci öbeği ve milyonlarca yıl boyunca ilk insanların kullandıkları aletlerin çoğu bu motor aletlerdi. Yani motor aletler neydi? Örneğin işte taştan bıçak yapmak, balta yapmak, sopa, mızrak, bütün bunlar ellerimizin ya da vücudumuzun devamı olarak kullandığımız doğadaki nesneleri sahiplenmemizle devam eden çalışmalardı. Şimdi bizim zaman içerisinde ikinci türden aletler gelişti. Şimdi bu ikinci türden aletlere aslında duyusal aletler diyoruz. Bu duyusal aletler aslında bizim duyu organlarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi ve onun üzerine eklenmesi anlamına geliyor. Nedir bunlar? Örnek verelim. Dürbün ya da teleskop ya da sonar. Yani bütün bu aletler dikkat ederseniz örneğin dürbün sayesinde görme yeteneğimizi çok daha ilerleterek çıplak gözle göremeyeceğimiz şeyleri görebiliyoruz. Teleskopta ona keza. Duyusal araçların bir de daha özel bir hali var. Bu özel hal ise aslında bizim direkt duyu organlarımızı kapasitesini ya da onların gücünü artıran değil de duyu organlarımızın hiçbir biçimde nüfuz edemeyeceği alanları bize açıyor. Nedir bunlar da örneğin? İşte diyelim Geiger sayacı ya da radyasyon ölçen aletleri düşünün ya da tıpta kullanılan MR, tomografi gibi aletlerin çalışma düzeneklerini düşünün, röntgen ışınlarını falan. Bunlar aslında bizim gözümüzün göremediği ya da kulağımızın işitmediği, hissedemediğimiz dışımızdaki bir takım uyaranların neler olduğunu fark etmemizi ve bunları algılamamızı sağlayan araçlar. Tabii şimdi bunlar ne olmuş oluyor? Şimdi bu aletlerin yani bu ikinci tip duyusal aletlerin ortaya çıkması ise beynimizde yeni bir katman ve yeni bazı özelliklerin gelişmesine neden oluyor. Yani şimdi maymunlarla yapılan deneylerde bunun çarpıcı örnekleri görülüyor. Örneğin diyelim daha önce hiç alet kullanmamış bir maymunun beyni işte fotoğrafı beynin görüntüsü alınıyor. Diyelim elleri ayaklarının beyinde hangi bölgelerde hareketlenmeleri neden olduğu falan tespit ediliyor. Ama daha sonra bu maymuna alet kullanma öğretildikten sonra maymuna monitörü kullanarak bir takım şeylerin yapılabileceği de öğretilebiliyor. Bu o kadar zor bir şey değil. Yani maymunların çoğu bu belli bir aletleri yani motor aletleri kullanmayı öğrendikten sonra monitör gibi ya da bilgisayardaki ya da tabletteki bazı şeyleri kullanarak onlar aracılığıyla da bir takım şeyleri yani kendi duyu organlarının hissettikleri ya da algılayabildiklerinin ötesinde şeyleri yapmayı geliştiriyorlar ve yapılan ölçümlerde bu duyusal aletleri de kullanan maymunların beyinlerinde de yeni bir gelişmelerin olduğu gözlemleniyor. Zaten bu aletlerin dışında yani motor aletlerin ve duysal aletlerin dışında insanlar kendileri ve çevrelerine ilişkin aletleri kullanarak yaptıkları müdahalelerde daha farklı yönlere de yelken açıyorlar. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar bu aletler sayesinde kendilerine dıştan bakmayı öğreniyorlar ve bu şekliyle de aslında ortaya bir benlik çıkıyor.
Yani şöyle bir benlik, kişi kendi yaptığıyla, kendi hissettikleriyle neler yapabildiğini biliyor. Fakat kendisine bu aletler, gelişmiş aletler vasıtasıyla kendisine bir üçüncü şahısmış gibi dışarıdan bakmaya geliştirmesiyle birlikte bir başka boyuta daha geçmiş oluyor. Ve dolayısıyla o zaman beyinde buna bağlı olarak da bir gelişmenin ve bir takım özelleşmiş alanların ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi bu kısaca bu bilgileri aktardığım makalede yazılana göre esas olarak insan beyninde parietal lob denilen, yani beynimizin şu üst kısmında bir bölüm var. Parietal lob esas olarak duyguların algılanması, üç boyutlu uzayda bedenimizin konumlandırılmasıyla ilgili önemli roller oynayan bir beyin bölgesi. Fakat aynı zamanda bu bölge öğrenme, dikkat ve hafıza ile ilgili de çok önemli görevler. Kısacası parietal lob bedensel algılamanın ve öğrenmenin merkezi olarak da kabul ediliyor. Motor aletler ve duysal aletlerin yanı sıra kişinin kendi bedenini dışsallaştırması vasıtasıyla kendine dışarıdan bakabilmeyi sağlayan bir bakış açısının elde edilmesi, yani bir iç benliğin yanı sıra bir dış benlik olgusunun ortaya çıkmış olması insan beyninde çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor ve esas olarak dille ilgili soyutlamaların, belgelerin ortaya çıkmasının temelinin de bu gelişmelerde yattığı söyleniyor. Kuşkusuz bu söylenilenlere karşı çıkan, esas olarak insandaki parietal lobda böylesi bir uzmanlaşmanın olmadığını, aslında bu uzmanlaşmanın benzerinin maymun beyinlerinde de görülebildiğini söyleyen bilim insanları da var. Dolayısıyla bu son derece teknik ve ayrıntılı bir tartışma konusu ve biz buradaki konumuz bakımından bu tür bir tartışmaya zaten giremeyiz. Hem uzmanlık konumuz bu olmadığı için hem de konu son derece özel ve ayrıntılı bir konu olduğu için. Benim burada esas vurgulamak istediğim şu, yani insan konuşmasının, insan gelişmesinin belli bir noktasında beyinde buna denk düşecek bir takım gelişmeler olmadan kendiliğinden ortaya çıkmayacağını evrim teorisi bize zaten söylüyordu. İnsanın aletlerle ilişkisi, bildiğiniz gibi daha önceki videolarda anlattığım gibi 3,5 milyon yıl önceye kadar gidiyor. Yani insanın insanlaşma sürecinde alet kullanma son derece önemli. Alet kullanmanın bu son derece önemli olması, aletlerin basitçe hep aynı şey olarak algılanmaması gerektiğini burada anlatmaya çalışıyorum. Yani milyonlarca yıl insanlar alet kullandılar. Doğada alet kullanan başka canlılar da var, hayvanlar da var. Yani kargalardan, şempanzelerden, fillerden, birçok hayvandan bunların alet kullandıklarından söz etmiştim. Fakat hayvanların kullandıkları aletler esas olarak milyonlarca yıl homininlerin kullandıkları motor aletlerin benzeriydi. Dolayısıyla motor aletler söz konusu olduğu sürece beyinde anlamlı bir gelişme ve yeni katmanların oluşması mümkün olmuyor. Yani bu yönde bir baskılanma da olmadığı için bir adaptasyon da geçirilmiyor. Fakat homininler, özellikle de Homo sapiens sapiens, son 40-50 bin yıllık süreç içerisinde yeni aletler geliştirerek, ilk başta duysal aletler geliştirerek, duysal aletler sayesinde kendi duyu organlarının dışında duyu organlarının yeteneklerini artırabilecek, onları daha da geliştirebilecek aletlerin yanı sıra üçüncü bir aşama olarak kendi bedenini dışsallaştırabilecek bir noktaya gelmesi, işte esas dönüm noktası bu olmuş oluyor. Yani şimdi kendi bedeninin dışsallaştırılması, yani bireyin kendine üçüncü bir şahıs gibi dışarıdan bakabilmesi, onda ayrı bir zihinsel bir işlemler bütününün ortaya çıkmasını gerektiriyor.
Yani ne yapıyor örneğin? Diyelim mağara insanlarını düşünelim. 40 bin 50 bin yıl önce ava gidecekler. Ava gitmeden önce mağara duvarına hayvanların resimlerini çiziyorlar. Şimdi resimleri çizmek ne demek? Resimlerini çiziyorlar ve bu resimlerde sadece hayvanlar değil, aslında onları kovalayan avcılar falan da var. Şimdi oraya çizdiği avcı ya da avcı silüeti, elinde mızraklarla ya da işte baltalarla, bu bireyin, bu Homo sapiens bireyinin aslında kendi benliğinin dışına taşması, kendi benliğine dışarıdan bakabilir bir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da esas olarak daha sonra daha gelişmiş aletlerin ve buna bağlı olarak da daha gelişmiş sembollerin ve simgelerin geliştirilmesinin önünü açıyor. Kısacası yani Homo sapiens sapiens'in modern insana dönüşmesi yaklaşık 40-50 bin yıllık süreçten sonra giderek artan sembolik işaretlerin ortaya çıkması, sanatın ve sanatta bağlı olarak dilsel yeteneklerin son derece geliştirilmesini olanaklı kılan beyindeki yeni yapı ve düzeneklerin ortaya çıkması aslında insanın geliştirilmiş olduğu aletlerin durumuna bağlı. Yani ilk insanlar, homininler milyonlarca yıl motor aletlerle çevrelerine müdahalede bulunmaya çalıştılar. Fakat bu motor aletlerinin yanı sıra duyusal yeteneklerini geliştiren ve onları daha da uzamsal olarak farklı noktalara ulaştırabilecek becerilerin kazanılması ikinci bir aşamaydı. Üçüncü bir aşamada bedenini dışsallaştırarak kendisine dışarıdan bakabilme yeteneğinin kazanılmasıyla birlikte soyutlama gücünün ve zihinsel kapasitenin artması, bu da Homo sapiens'i modern insana dönüştüren, atılımı sağlayan gelişme oldu. Yani konuyu kabaca böylece anlatabiliriz ve buradan da şu sonucu çıkarıyoruz. Modern insanın ortaya çıkması esas olarak beyindeki sembolik soyut işlemleri yapabilecek bağlantı noktalarının ortaya çıkmasıyla mümkün olabildi ve bunu sağlayan da esas olarak insanın kullanmış olduğu aletlerin geliştirilmesi ve bu aletlerin geliştirilmesine bağlı olarak beyinde meydana gelen yeni morfolojik, yani biçimsel, yapısal bir takım değişikliklerin söz konusu olması. Kısacası insanın kendi yarattığı koşullarda kendi evrimine yön vermesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sonuç olarak insan dili, insanın benzersiz yaşam koşulları ve kendini bu dünyada var edebilmek için geliştirdiği bir takım müdahalelerin sonucu olarak ard arda yaşanan adaptasyonların birikmesiyle meydana gelmiş bir süreç. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.